Merhaba arkadaşlar. Önceki derslerde SQL Server kurulumunu yapmıştık ve Management Studio uygulamamızı da kurup SQL Server'ımıza bağlanmıştık. Şimdi tekrardan SQL Server'ıma bağlanayım. Burada eğitimlerde ilerleyebilmek için bize artık üzerinde çalışacağımız bir de database lazım. Bir tane yeni database oluşturuyorum. Test isminde bir database oluşturacağım. Görmüş olduğunuz gibi database'imin MDF uzantısını E diskine yazacak. Log olarak da LDF uzantısını F diskine yazacak. Bunu biz kurulumda belirtmiştik. Option'a geldiğimde burada database'imin recovery modelini görüyorum. Full olduğunda database'de yapılan her işlem kaydediliyor demektir. Ama simple olduğunda sadece almış olduğunuz backup'ın o noktasına dönebiliyorsunuz demektir. Yani transaction bazında bir kurtarma yapamıyorsunuz. Enterprise seviyede database'lerde genellikle full kullanılır. Test ortamlarında ve küçük seviyelerde de simple kullanılır. Bulk log'da toplu işlemler yaparken transaction log dosyasının büyümediği modeldir. Bu çok nadir kullanılan bir şey arkadaşlar. Ben bu zamana kadar bunu hiç kullanmadım. Full ve simple ile ilerledim. Şimdi bu test database'ini simple olarak kuracağım ve burada database'imizin diğer ayarlarını yapabildiğimiz paneller var. Bunlar bu dersin konusu değil. O yüzden bunlara çok değinmiyorum. File grupta da database'in boyutu büyüdüğünde artık o database'i daha hızlı işlem yapabilmesi açısından parçalara bölmemiz gerekiyor. Burada da farklı file gruplar oluşturuluyor. Şu an General tabı haricinde başka bir tabla işim yok. OK diyorum ve bir test database'i oluşturdum. Bu database'imde tablolar tamamen boş. Çünkü sıfırdan bir database. Şimdi ben bu database'i doldurmakla uğraşmayacağım. Farklı bir database import edeceğim. Backup'tan geri dönüş yapmış olacağım aslında. Bunu da görmüş olacaksınız. Peki bu database nedir onu görelim. AdventureWorks Database diye arattığınızda Microsoft'un eğitim amaçlı, SQL eğitimleri amaçlı oluşturmuş olduğu bir database. Bunu ücretsiz bir şekilde yayınlıyor. İçerisinde bir sürü datalar mevcut. Bir bisiklet satışı yapan firmanın database arkadaşlar. Buna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi database bug dosyalarını görebiliyoruz. Bunlar backup alınmış hali ve AdventureWorks 2019.bug dosyasını indiriyorum. Benim SQL Server'ım 2019 olduğu için. Ben bunu daha önce indirdim. Direkt tıklayıp indirebiliyorsunuz ve indirmiş olduğum yerde görüyorsunuz. Bunu backup altına kopyalayacağım. Hızlıca restore edebilmek için database'imin üzerine tıkladım. Restore database diyorum ve buradan device'ı seçiyorum. 3 noktaya da basıp add dediğimde H diskinin backup klasörü altında bug dosyamı görüyorum. OK diyorum ve OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi restore planı oluştu. Burada bunun oluşturma tarihini de görebiliyorsunuz ve oluşturan ismi de buradan görüyorsunuz. Files'a geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi E diskine MDF uzantılı database dosyasını açacak. F diskine de log uzantılı log dosyasını, LDF uzantılı log dosyasını atacak. İstersen burada relocate edip farklı noktalara taşıyabilirim ama şu an benim noktam zaten burası. Default'ta burayı gördü buldu. Option'a geldiğimde burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bunlar daha sonraki konularda göreceğimiz başlıklar. O yüzden henüz burada bir değişiklik yapmıyorum ve OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ üstte progress barda %35 olarak şu an ilerliyor ve bir database'i backup'tan dönmüş olduk. Bunu da görmüş oldunuz. Database'imiz geldi. Bu gayet dolu database. Backup hali 200 GB'tı. Sağ tıklayıp Properties'ine geldiğimde bu database'in boyutunu da şu an burada 272 GB, 272 MB olarak görüyorum. Files'a geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 72 MB log dosyası, 200 MB da MDF database dosyası boyutu. Burada option'da görmüş olduğunuz gibi tekrardan simple modda bu. Ama ben bunu full moda çekeceğim. Çünkü yapacağımız işlemleri sizlere göstermek için full modda olması gerekiyor. Simple modda log backup'ı almanıza gerek kalmıyor. Çünkü yaptığı işlemleri direkt alınan backup itibariyle backup'a yazıyor. Burada ekstra şu an değineceğim bir başlık yok arkadaşlar. Cancel dedim ve database'imin tablolarına geleyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü tablo var. Hemen bir new query ile bir sorgu yapabiliriz. Standart sorgularımızdan select yıldız from person tablosunun personelleri getirmesini istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sorguyu yazıp ctrl-e dediğimde direkt çalıştırıyor. Burada personelleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda örnek bir database oluşturduk ve bir database'i backup'tan döndük
Ve bu database'imizi de Microsoft'un bizler için çalışma ortamı hazırlamak amacıyla oluşturduğu bir database. Bunu da restore edip derslerimizde kullanacağız. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.